Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Photoshop kullanmayı öğreneceğiz. Çünkü buna gerek yok. Zaten biliyoruz. Eğer hiç Photoshop ile ilgili bir şey bilmiyorsanız bununla ilgili YouTube'da birçok içerik var. Bunları izleyebilirsiniz. İşini çok iyi yapan insanlar var ve bu işini çok iyi yapan insanlardan öğrenmeniz çok önemli. Bu yüzden tavsiye edeceğim kanallar var. Onları da ana sayfamızda bulabilirsiniz. Orada birçok kanalımız var. Hani bu işi güzel yapan insanlardan. Lafı çok uzatmayacağım. Hemen eğitimimize geçelim. Bugün sizlerle birlikte Round Things yapacağız. O da nasıl bir şey hemen gösterelim. Şunları kapatalım. Hemen görselimizi seçiyoruz. Filtrelere geliyoruz. Burada deformat, polar koordinatlar. Burada görselimiz yuvarlanıyor bu şekilde. Bu tarz bir görsel, derinliği olan bir görsel oluşturacağız. Bunu kare yapmamız gerekiyor. Şu şekilde hızlıca kare yapabiliriz. İstersek görüntüden tuval boyutu dediğimizde de eşit ölçüler girdiğimizde kare olacaktır. Görselimizi sündürüyoruz. Genel olarak görselleri sündürmenizi pek tavsiye etmiyorum ama bu görselde yuvarlak olması açısından, hani perspektifinizin düzgün olması açısından güzel olur. Bunu yapabilirsiniz. İkinci adımımızda tekrar filtre diyoruz. Deforme et, küreleştir. Buradan şöyle biraz küçülteyim. Şu şekilde. Aleykümselam. Küreleştir diyoruz. Evet, bu miktarda iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, görselimizi biraz daha derinlik kattık. Şimdi bu görseli kopyalıyoruz. Şöyle hızlıca kopyalayalım. Şu köşesinden tutup ters çeviriyoruz. Ters çevirdik. Şimdi şuradan katman maskesi ekliyoruz ve silgimizi alıyoruz. Silgimizin boyutunu biraz daha büyütelim. Şu şekilde yeterli olur. Şöyle şuradan tuttuğumuz zaman biraz büyük olsun. Evet. Şu şekilde şuraları silelim. Görselimizi aynalamış olduk. Bu görsellerden birkaç tane yapacağız çünkü farklı görsellerde çalışıp neler yapacağımızı görmenizi istiyorum. Hani çünkü farklı olabiliyor. Hani aynı hareketleri yaptığınızda farklı sonuçlar çıkacaktır. O yüzden birkaç görsel üstünde çalışıp bu tarz görselleri nasıl yapacağınızı iyice öğrenmenizi istiyorum. O yüzden videolarımızı takip edin, abone olmayı unutmayın. Şimdi bu görselimizin üzerine bir ek görsel koyacağız. Şu görselimizi seçelim. Evet, görselimiz geldi. Shift alta basarsak böyle ortaya doğru küçültecektir. Şu şekilde güzel. Bununla böyle sağına soluna kırpmayla siyah yerlerini silmeyle hiç uğraşmıyoruz. Ekran diyoruz. Gayet basit bir şekilde. Biraz yakınlaşalım. Şimdi buna da katman maskesi ekliyoruz.
Bu akıllı nesne olduğunda bunun ismi vektörel katman maskesi oluyor. Ve farklı bir şey görüp değişik sanmayın, aynı işlevi görüyor. Hatta daha iyi olabiliyor çünkü bunu az önce fark ettiyseniz ekranını tamamen kapladı. Bunu tekrar büyüttüğümüz zaman çözünürlüğü düşmüyor. Hani aynı ölçüler, hani istediğiniz ölçüde tekrar kullanabiliyorsunuz. Bakın şu anda o gibi bak. Çözünürlükte sıkıntı yok. Geri alalım. Şimdi farklı bir görsel daha seçelim. Şu görseli seçelim. Böyle yıldızlarımız falan olsun. Birkaç çeşit indirmiştim ben daha önce. Tabanda kullandığımız görsel haricinde diğer görselleri internetten buldum. Linklerini açıklamada size bırakacağım. İsterseniz aynı görselleri kullanarak bir şeyler yapabilirsiniz. Gayet çözünürlüğü yüksek görseller bunlarda. Yani benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza giderse kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde ekran yapıyoruz. Böyle güzel duruyor. Buna biraz daha koyduk. Girelim. Nasıl yapalım? Şöyle bir tane yeni bir katman oluşturalım. Fırçamızı alalım. Fırçamız gayet boyutları güzel. Hatta şöyle 3000 yapabiliyor muyuz? 3000 olsun. Siyah yani. Şöyle biraz köşelere şu hani uçları kötü görünüyordu ya, oraları kapatmak adına şöyle biraz koyduk girelim. Hem bu ileriye doğru olan odamızı da düzeltecektir. Biraz dolgusundan düşürelim. Evet. Şimdi bir tane daha katman eklemek istiyorum. Hatta gerek yok. Aynen. Yeni bir katmana gerek yok. Şuradan rectangle alıyoruz. Şöyle ekleyelim. Bunun rengini siyah yapacağım. Evet. Buna bir yine katman maskesi atıyoruz. Ve biraz bunun rengini solduralım. Evet. Düşürelim. Katman maskesi seçiliyken onlara dikkat edin. Hani buradan silmeye çalışırsanız tekrar hani görselinizi tamamen yok edersiniz. Katman maskesinde görseliniz tamamen yok olmaz. Hani baktığınız olmadı geri alabilirsiniz yani. Üstüne yani binlerce işlem yapmış olsanız dahi geri alabilme şansınız var. Şöyle şunu çekelim. Sert yumuşak olsun. Şöyle orta kısmının rengini açalım iyice. Evet. Biraz daha büyük olsun bu. Aynen şöyle binaları alalım. Yani şuralarda bir açıklık olursun. Şimdi şu benim biraz hoşuma gitmedi. Opaklığını düşürüp ortada çok fazla yıldız var. Şöyle buna da aynı şekilde katman maskesi oluşturdum. Şuraları biraz kendi renginde yıldızlar o tarafta çok olmasın istiyorum. Bunun sayısını düşürmüştük. Bunu biraz daha düşüreceğim. Köşeler çok koyu oldu. Şu şekilde güzel görünüyor. Evet. Şimdi diğer görsellerimizden hangisini koyalım? Şu görseli kullanmak istiyorum. Hoşuma gitti benim. Şu tabana koyduk. OK diyoruz. Bunun hiç ölçüsüyle oynamayacağım. Hani geldiği gibi koydum. Fakat buraları hızlandırmak istiyorum. Çünkü buraları keseceğiz. Size seçim araçlarıyla söylemek istediğim çokgen kemer aracını kullanıyorum ben. Kemer aracını da kullanabilirsiniz fakat kullanması biraz zor oluyor. Manyetik kemer aracını sevmiyorum çünkü istemediğim yerlere de gidebiliyor bazen. Seçimi zor olan şu da otomatik olarak seçiyor biliyorsunuz zaten bunları. Bu da sihirli değnek işte tıkladığınız yer hemen seçiyor falan. Ben şöyle göstereyim. Aynı zeminde olan yerleri gösteriyor, seçiyor. Bu işte alanları ona göre seçiyor. İşte
yakın olan renklere doğru. Bu kafasına göre bir yer seçiyor. Hani ya bunları ben pek istemediğim türde çalıştıklarında çok kullanmıyorum. Yani bazen kullanılması gereken yerlerde kullanıyorum. Evet, ben buraları keseyim, siz de biraz izleyin. Evet arkadaşlar, şimdi bunu kesimini bitirdik. Şimdi diğer görselimize geçelim. Onda da yine bir crop işlemimiz olacak. Ondan sonra renk ayarlarına devam edeceğiz. Görselimizi koyduk. Küçültelim. Şöyle yerleştirelim. Nerede olduğu belli olsun. Onaylayalım. Aynı şekilde buna da bir katman maskesi oluşturuyoruz. Yine buraları sizin için hızlandıracağım. Zaten hani böyle bir şey de pek yapmıyoruz. O yüzden buraları hızlı hızlı görmeniz daha iyi, sıkılmazsınız. Son görselimizi de kıptık. Şimdi şu uzay mekiğini eklemek istiyorum. Yani böyle değişik bir hava katsın diye. Onu da ekleyip görselimizi bitireceğiz. Şöyle ekleyelim. Biraz küçültelim bunu. Şu şekilde. Şu sol üst köşeye ekleyeceğiz. Böyle kırpma maskesi oluşturuyoruz. Şöyle gelelim. Evet. Şimdi görsellerimizde şu geçiş yumuşatmayı kullanalım. Seçimin tersini seç diyelim. Çünkü biz uzay mekiğinin kokpit kısmını seçmiştik. Burada sanırım astronotlar falan duruyor galiba. Bilen varsa yazsın tam olarak ne olduğunu. Bunu alt katmanlara alacağız. Üzerine yıldızlardan gelsin. Şu şekilde gayet hoş durabilir. Şöyle alalım. Geride dursun. Buna filtrelerden, bulanıklaştırma galerisinden ya da bulanıklaştırdan Gauss bulanıklığı uygulayabiliriz. Biraz seviyesini düşürelim. Şu ayarlarda orada dursun, çok da gözümüze batmasın. Evet, gördüğünüz gibi şurada çocuğun ayakları falan rengi hiç bizim ortamımıza uymadı. O yüzden çocuk hangisi? Evet, şu. Buraya görüntü, ayarlamalar. Şöyle içine girelim. Görüntü, ayarlamalar, rengi uydur diyeceğiz. Buradan kendi çalışma dosyamızı ve rengini almasını istediğimiz görseli, katmanını seçeceğiz. Şu görselin rengini alsın. Şöyle biraz açalım.
Şöyle ışığı düşürelim. Renk yoğunluğunu arttıralım. Hızla soldur. Şöyle şu ayarlarda kötü durmayacaktır diye düşünüyorum. Biraz bu koyulukta kalsın. Güzel olacaktır. Şimdi evet, baktığımızda aynı şeyi şu görsel için de uygulayalım. Katman, görüntü, ayarlamalar, rengi uydur. Image 55. Şöyle spektruma uyarsa kötü durmuyor aslında. Renklerin rengini aldı. Şu soldur diyelim. Tamamen kendi rengin soldur diyelim. Tamamen kendini kaybetmesin. Işıklık değerlerini arttıralım. Renk yoğunluğunu arttıralım. Tamam diyelim. Bunu da kaydedelim. CTRL-S ile. Şimdi biraz daha kendi renginin dışında katmanların rengine ulaşmış olacaktır. Şöyle alt katmanlara doğru çekelim. Biraz ortama uyum sağlasın. Şu şekilde fena durmuyor. Çocuğu da aynı şekilde aşağıya alalım. Evet. Şimdi bunun üzerine istediğiniz gibi farklı görsellerden atayıp rengini biraz daha açıp koyulaştırabiliriz. Hani şöyle bu görseli de atabiliriz üzerine. Biraz daha yıldız filan eklenmiş olur. Bunu biraz daha kendimizce renklerini oynayabiliriz, değiştirebiliriz, istediğimizi yapabiliriz. Bunu böyle ayarlarız. Ve videomuzu burada bitirelim. Buradan sonrasını kendi hayal gücünüze göre yapabilirsiniz. Evet, abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook'tan bizi takip edebilirsiniz. Discord, Instagram ve Twitter adresimiz kanalımızın sağ üst köşesinde yazıyor. Oradan linklere de tıklayabilirsiniz. Abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bildirimleri açın. 2 günde bir video atmayı düşünüyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın.